Beanox The Amazing Spider-Man 2 film oyunu. Oradan bakınca güzel bir oyun gibi değil mi? Hayır. Bu bir devrin sonu. Karşınızda gelmiş geçmiş en kötü Spider-Man oyunu. Ve yine arkasında Activision ve Beanox var. Sizlere bu videoyu sunmaktan gurur duyuyorum. Karşınızda The Amazing Spider-Man 2 film oyunu. Bir devrin hazin sonu. Selam millet, bugün nostalji yapacağız dedik ama elimizde yüzümüze bulaştırdık. Konumuz 2014 yılında piyasaya çıkan ve yeni film oyunu konseptinin amına koyan ve son çiviyi çakan o meşhur yapım. Yani The Amazing Spider-Man 2. Hani bazı oyunlar vardır, kötüdür ama ruhu vardır ya. Bu oyunda o ruh bile yok. Bak, o da yok. Oyunda ne sallanması keyifli, ne görevler biz kime benziyor, ne de doğru düzgün bir görev dizilimi var. Çok saçma. Neyse. Bu oyun bir süper kahraman macerasından ziyade Activision'ın aman film çıkıyor, hemen hadi bir şeyler fırlatalım, hop falan, kim bu ne böyle falan yaptığı bir oyun. Bu oyun gerçekten çok kötü. Ciddi anlamda rezalet. Activision ve Beanox'ın yaptığı tek bir oyunu bile beğenmiyorum desem yalan olur. Spider-Man 3'ü beğeniyorum ve The Amazing Spider-Man'in ilk oyununu beğeniyorum. Onu da sevmemin sebebi şu: filmin devamını anlatan bir oyun olduğu için güzel. Ama film oyunu diye çıkarmaları çok saçma. Çünkü ben o oyuna girdiğim zaman bütün filmi baştan aşağı kendim oynamak isterim yani. Hikayeye gelelim. Hikaye yok ki. Yok oğlum hikaye. Oyunun film senaryosuna bakıp biz bunu nasıl daha kopuk, anlamsız anlatabiliriz deyip her kafadan bir ses çıkarak yapılmış bomboş yorumlar barındıran bir oyun gibi. Filmdeki sahnelerin bazılarını alıp araya alakasız yan görevler serpiştirmişler. Karakterlerin hepsi duygusuz, derinliksiz, plastik gibi görünüyorlar. Girişime geleyim pardon. Peter'ın o içsel çatışması yok. Yerine sürekli şikayet eden bir ergen gelmiş. Abi ben istemiyorum ya. İstemiyorum. Spider-Man bu değil amına koyayım ya. Yaptığınız oyunlardan ders alın. Amına kodumun Activision'la Beanox. İyi ki lisansı sizde değil artık. Spider-Man'in de Insomniac oyun nasıl yapılır bir gösterdi size. Neyse. Kardeşim benim. Bu oyunu yapıyorsun da sen bu oyunu niye yapıyorsun da koyayım ya. Bırak ben yapayım. AI yapsın ya. Tabi o zamanlar yoktu da. Neyse. Canlarım, cigerlerim, bakın Spider-Man 3 oyununa, bak Activision'la Beanox ve Treyarch'ın yaptığı bir oyundan bahsediyorum ha. Gelin o Spider-Man 3'ü baştan aşağı oynayın. Peter'ın kırılma noktaları var. Peter'ın sinir patlamaları var. Venom'un etkileri var. O su var, bu su var. Lan Shattered Dimensions'a baksaydınız bari biraz amına koyayım ya. Hikaye nasılmış görün ya. Şimdi Spider-Man'in klasiğidir. Meşhur kahraman mı yoksa hain mi sistemi de var oyunda ve çok saçma bence. Neyse. Ben çok nefret ederim o mekanikten ve oyuncuların hepsine nefret ediyor. Oyunun en gereksiz mekaniğine geliyorum şimdi. Hero or Menant sistemi. Oğlum, ben mahallenizin dostu örümcek adamım, şehirde salınmak, süre pataklama, kurup amına koyayım falan ağa atmak istiyorum ama oyun bana diyor ki hey, şu sokağın köşesinde bir yangına müdahale etmezsen seni vatan haini ilan ederim. Siktir ol git. Ben istemiyorum oğlum. Ben örümcek adamsam orada yokumdur belki. Kim nereden bilecek de bana kin besleyecek lan? Hayırdır a**ına koyayım, ben her şey koşmak zorunda değilim ki. Canım sağa atıp sallanmak istedi belki. Moralim bozuk. Allah Allah, Gwen'i Oscorp'taki şey dürtüklemiş belki, onu öğrenmişim. Moralim bozuk. Nereden biliyorsunuz amına koyayım ya? Bu kadar bozuk ve kötü bir sistem olamaz ya. Sürekli bir yerlere yetişmek zorundasınız. Eğer keyif çatıp ağa atarsanız oyun size diyor ki sen bir vatan hainisin. Farkın yok. Siktir ol git buradan diyor. Ama sayın yapımcılar, sizin ben ananızı bacınızı s**eyim ya. Bak küfretmek istemiyorum ama siz beni buna zorluyorsunuz.
Bir süper kahraman oyununda oyuncuyu kısıtlamak kadar sikten boktan bir şey olamaz. Olamaz ya. Görselliğe gelelim. Ve şunu da söyleyeyim. Görsellik facia. Mekaniksel bir enkaz var oyunda öncelikle. Oyunda görsel ve mekaniksel bir facia var abi. 2014 yılında PlayStation 4 ve Xbox One'a çıkmıştı bu oyun. Ama bu oyun sanki cilalanmış bir PlayStation 2 oyunu gibi duruyor lan. Oyun hamurundan karakter yapmışlar amına koyayım. Şu tipe bak. Yumurta kafalı Peach. Grafikler, dokular çamur gibi. Animasyonlar ise sanki Peter Parker'ın eklemleri paslanmış gibi kas katı. Oğlum adam kasıla kasıla yürüyor ya. Kemikleri çıtır çıtır etse böyle kıtlatmaya çalışsa kendini ya. Yürüyüş sistemine geleyim. Arkham serisinden çakma bir sistem getirmeye çalışmışlar. Ama bu o kadar hantal ki combo yaparken uyuyakalabilirsiniz beyler. O kadar kötü. Ağ atma mekaniğine de gelelim. İlk oyunun aksine ağların binalara yapışması güzel bir detay, hatta güzel bir düşünce. Kabul, ama o fizik o kadar kötü ki karakterin ağırlığını asla hissetmiyorsunuz oğlum. Oğlum en azından tepeye ağ atarken ben o Peter'ın o ağasının esneyip öyle ağırlığıyla yukarı fırladığını bir nebze de olsa hissedebiliyordum oğlum. Bu oyunda o da yok. Ayrıca L1, L2 ile ağ atmak hangi gencebayın aklına geldi? Onun ben kafatasını s**eyim bak. Güzel düşünülmüş olabilir bir yere kadar. Ama bu kadar boktan yansıtacaksanız bu yöne hiç yaklaşmayın bro. Şimdi bu oyun, yani bu oyundan sonra neden film oyunlarının bir sonu oldu? Bunu da sizlere söyleyeyim. Bu oyun oyuncuların artık aptal yerine konulmaktan sıkıldığının kanıtıydı. The Amazing Spider-Man 2 o kadar kötü yorumlar aldı ve o kadar aceleye getirilmiş kokuyordu ki endüstri şunu anladı. Sadece bir isme güvenerek çöp satamazsınız. Bu fiyaskodan sonra büyük stüdyolar filmle aynı anda oyun çıkarma sevdasından vazgeçti. Neyse ki yıllar sonra aşkım, hayatımın anlamı Insomniac Games geldi de gerçek bir Spider-Man oyunu nasıl olurmuş dünyaya gösterdi. Oğlum, o inşaat görevi var ya, o inşaat görevinde ben kendimi gerçekten Spider-Man sandım amına koyayım. O kadar güzeldi ki. Neyse, ufak bir not düşeceğim. Bu oyunu bitiren varsa aranızda, sabrınız için size iyi bir madalya verilmedi. Benim sabrım ilk 2 saatte tükendi yani, öyle söyleyeyim size. Hatta bir yarım saat, hatta onları yarım saat toplarsak her şey biraz daha rayına oturur, öyle diyelim. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bye bye.